Piyasa değeri bölü defter değeri tuzağına sakın düşme. Bu tuzağı neden anlatıyorum? Son zamanlarda BIST 100 endeksinde bazı şirketlerin piyasa değeri bölü defter değeri oranına bakarak şirketlerin ucuz olduğunu söyleyen bazı finans cahillerini görüyorum. Evet, bunlara sırf iyi niyetimden ötürü finans cahilleri diyorum. Çünkü aksini düşünürsem insanları belirli varlıklara yönlendiren ve bunlardan kazanç sağlayan manipülasyoncular olduklarını düşünürdüm ki bu onlar için daha kötü bir yakıştırma olurdu. Şimdi bu oranın ne olduğuna kısaca değinip bu oranın neden tuzak olabileceğine ve neden sadece tek bu orana bakılmaması gerektiğine kısaca değinelim. Piyasa değeri bölü defter değeri. Adından da anlaşılacağı üzere bir şirketin piyasa değerinin defter değerine bölünmesiyle hesaplanır. Piyasa değeri eşittir hisse senedi fiyatı çarpı toplam hisse senedi sayısı. Defter değeri öz kaynaklar. O da eşittir varlıklar eksi borçlar. Yani şirketin tüm varlıklarını satıp tüm borçları ödendikten sonra hissedarlara kalan teorik paradır. İkinci olarak da şu şekilde hesaplanır. Hisse senedi fiyatı bölü hisse senedi defter değeri. Hisse senedi fiyatı hissenin o anki piyasa fiyatı. Hisse başına defter değeri şirketin öz kaynaklarının toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunur. Sosyal medyada şöyle paylaşımlar görüyorum. X işletmesinin hisse senedi fiyatı piyasa değerinin altında. Dolayısıyla bu hissenin hurda değeridir ve hissenin ucuz olduğunu söylerler. Bu kesinlikle yanlış bir değerlendirmedir. Ucuz ve hurda değerinde olan bu gibi değerlendirmeleri yapan kişilerin finansal okuryazarlık seviyesidir. Gelin bu oranın neden düşük olabileceğine birlikte değinelim. 1. Şirketin karlılığı ve büyüme beklentisi düşükse. Piyasa değeri gelecekteki büyüme beklentisiyle yükselir. Bir şirket şu an karlı olabilir. Yatırımcılar gelecekte fazla kazanç beklemiyorlarsa hissenin değeri ucuz kalır. Bu da piyasa fiyatını düşürür. Dolayısıyla piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşük çıkar. 2. Ülkedeki ekonomik koşullar. Şu an ülkemizde olduğu gibi ekonomik daralma varsa, faizler çok yüksekse, her sektör her geçen gün kan kaybediyorsa, her alanda üretim azalıyorsa, ülkedeki siyasi belirsizlikler bitmek bilmiyorsa tüm bu durumlar şirketlerin hisselerine olan talebi azaltır. Dolayısıyla piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşük çıkar. Söyleyin bakalım, böyle bir yerde piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşük olduğunda bu hisse ucuz mu oluyor? 3. Sektörel özellikler. Bazı sektörler doğası gereği düşük piyasa değeri bölü defter değeri oranıyla işlem görür. Bu sektörler genellikle ağır sermaye yatırımı gerektiren varlık yoğun sektörlerdir. Bu sektörlerde genelde piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşüktür. Bu onların ucuz olduğunu göstermez. 4. Şirketin varlık kalitesi düşükse, muhasebe defterlerinde yazılı olan mallar, gayrimenkuller, makineler, teçhizatlar, işletmenin kullandığı teknolojisi eski olabilir ve değer kaybetmiş olabilir. Yani defter değeri şişirilmiş olabilir ve piyasa değeri bunu yansıtmıyordur. Yani piyasa sen o kadar etmezsin der. Dolayısıyla piyasa değeri düşük çıkar. Bu da piyasa değeri bölü defter değeri oranını düşürür. 5. Şirketin borcu yüksekse. Evet, borç işletmeler için kaldıraç görevi görebilir. Ama pek çok işletme için yüksek borç büyük risklere de neden olabilir. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak. 1. Likidite sorunları meydana gelebilir. 2. Yüksek borç ve yüksek faiz gideri demek, karın önemli bir kısmının gitmesi demek. Hissedarlara kalan payın azalması demek. Yatırım fırsatlarının kaçması demek. Ar-Ge yapmanın zorlaşması demek. Tüm bunlar finansal riskleri daha da artırabilir. 3. Ek borçlanma maliyetlerini artırabilir. Borcu yüksek işletmeler yeni borç bulmak istediklerinde onlara borç verecek olan kurumlar yüksek risk aldıkları için daha fazla faiz talep ederler. 4. Yatırımcı güveni azalır. Yüksek borç, yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde işletmenin riskli olduğu algısını yaratır. Bu da hisse senedi fiyatının düşmesine neden olur. 5. Yüksek borç gelecekte büyüme ve temettü potansiyelini sınırlayabilir. Tüm bunlardan kaynaklı yatırımcı risk primi ister. Dolayısıyla fiyat düşer. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı da doğal olarak düşer. Söyleyin bakalım, bu hisse şimdi ucuz mu oluyor? Evet, devam edelim. Şirketin güvenilirliği zayıfsa, kötü ve verimsiz yönetiliyorsa, şeffaf değilse, finansal tablolar güven vermiyorsa, piyasa bu riski fiyatlar. Dolayısıyla piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşük çıkar. Genel olarak piyasa tarafından cezalandırılan işletmeler. Bazı şirketler karlı olsa bile yatırımcı ilgisinden yoksundur. Bunların pek çok sorunları olabilir. Dolayısıyla düşük talep fiyatında düşük kalmasına sebep olur ve piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşük çıkar. Tüm bunları bir tabloda özetleyelim. Sebep düşük karlılık, etki piyasa değeri düşer. Sebep kötü sektör koşulları, etki hisseye talep azalır. Sebep şişirilmiş defter değeri, etki oran düşük görülür. Sebep yüksek borç, etki risk artar, fiyat düşer. Sebep güvensiz yönetim, etki piyasa
cezalandırır. Tüm bunlar piyasa değeri bölü defter değeri oranını düşürür. Kesinlikle bu şirketler ucuz değildir. Piyasa değeri bölü defter değeri oranının düşük olduğu bir işletmenin ucuz sayılabilmesi için bazı koşulları taşıması gerekir. 1. Geçici ve çözülebilir sorunlar yaşıyor olması. Şirket piyasanın aşırı tepki gösterdiği geçici bir kriz yaşıyor olabilir. Tek seferlik yüksek bir borç, bir dava gibi. Sorun kalıcı değilse, şirketin bunu aşma potansiyeli varsa piyasa değeri bölü defter değeri oranı düşük çıkabilir ve bu bir fırsat olabilir. 2. Piyasa tarafından gözden kaçmış işletmeler, yani görünmez işletmeler. Şirket küçük ölçekli olduğu ve analistler tarafından yeteri kadar takip edilmediği veya gözdeler dışında kalan bir sektörde yer aldığı için piyasanın radarına girmiyor olabilir. Bu görünmezlik değerinin hak ettiği kadar anlaşılmamasına da sebep olabilir. 3. Yüksek ve istikrarlı nakit akış üretmesi. Şirket düşük piyasa değeri bölü defter değeri oranına rağmen yüksek ve istikrarlı nakit akışı üretiyor olabilir. Bu şirketin aslında çok daha değerli olduğunu ve borcunu rahatlıkla ödeyebileceğini gösterir. Nakit akışı kârdan daha zor manipüle edildiği için bakılması daha güvenilirdir. 4. Güçlü bir dönem varlık pozisyonu, yani net işletme sermayesi. Şirketin nakit, stoklar, kısa vadeli alacakları toplam kısa vadeli borçlarından daha yüksek olabilir. Hatta bazen bu dönem varlıkların değeri bile işletmenin tüm piyasa değerine yakın olabilir. Bu Benjamin Graham'ın da klasik net yatırım stratejisinin de temelidir. 5. Karlılığın ve büyümenin eşiğinde olması. Şirket yoğun yatırım dönemini yeni tamamlamış ve kâra geçmek üzere olabilir. Bu dönemde defter değeri yüksek, piyasa değeri ise henüz tam potansiyelinin yansıtmadığı için düşük çıkabilir. Karlılık başladığında piyasa değeri bölü defter değeri oranında yükselecektir. 6. Güçlü bir sektörel döngünün dip noktasında olması. Sektörler dibe vurduğunda şirketlerin karı düşebilir, nakit akışları azalabilir ve bu da piyasa değeri bölü defter değeri oranını düşük çıkarır. Ancak sektörler tekrar toparlandığında işletmeler hak ettikleri değerleri de alırlar. Özetle bu tür şirketler piyasanın kısa vadeli bakış açısının ve duygusal tepkisinin kurbanı olmuş olabilirler. Ancak bunlar temel gücünü ve varlık değerlerini koruyan işletmelerdir. Akıllı bir değer yatırımcısı bu özellikleri taşıyan işletmeleri bulur ve bunları fırsata çevirebilir. Piyasa bu hatasını fark ettiğinde piyasa değeri bölü defter değeri oranında yükselebilir. Tüm bunlardan ne sonuç çıkarmalıyız? Piyasa değeri bölü defter değeri oranı naif bir şekilde ucuz mu, pahalı mı sorusuna cevap vermekten ziyade bir şirketin iş modelinin doğasını ve piyasanın bu modele duyduğu güvenin derecesini ortaya koyar. Bu merceği doğru odaklayabilmek için oranı tek başına değil, sektör bağlamı, karlılık metrikleri, öz sermaye karlılığı, istikrarlı büyüme, nakit akış, fiyat kazanç oranı ve benzeri ve şirketin stratejik konumu ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu bir işletmenin sadece fiyat değerini değil, içsel değerini anlama yolculuğunun ilk ve en kritik adımlarından bir tanesidir. Tüm bunlara rağmen şirketler iyi de olabilir. Bakınız BIST 100 endeksini sektörler bazında gösterelim. Bakınız bankalar. Çoğunda piyasa değeri bölü defter değeri 1 ya da 1'in altında. Sonra bakınız holdingler. Çoğu defter değerinin altında. Bakınız Sabancı Holding bile piyasa değeri bölü defter değeri 0.5. Yani yarı değerinde. Sonra bakınız Koç Holding piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.6. Neredeyse yarı değerinde. Evet, bunlardan bazıları gerçekten bu değeri hak etmiyor. Ama maalesef ülkemizde ne zaman ne olacağı belli olmadığı için iyi şirketler bile gerçek değerini yansıtmıyorlar. Bu hisseleri aldığınızda ne kadar süre bekleyeceğinizi çok iyi bir şekilde hesaplamanız gerekiyor. Hesaplanabiliyorsa kaçan fırsatlara üzülmemeniz gerekiyor. Belki bir seçim kararı bu size göstermiş olduğum tabloyu bambaşka seviyelere taşıyabilir. Ya da daha kötü bir gelişme bu seviyeleri, bu oranları daha da aşağıya çekebilir. Hal durum bu kadar vahimken sadece şirketlerin piyasa değeri bölü defter değeri gibi oranlarına bakarak şirketlerin ucuz ya da pahalı olduğunu söylemek büyük bir hatadır. Bu şekilde şirket seçilmez. Bakınız dünyadaki gözde teknoloji şirketlerinin hemen hemen hepsinde piyasa değeri bölü defter değeri oranı oldukça yüksektir. Bu onların pahalı olduğunu da göstermez. Çünkü bu şirketlerin piyasayı domine eden hikayeleri ve ürünleri var. Dolayısıyla satın alınan şu anki değeri de değil, gelecekte yaratacakları yüksek karlılık, yüksek nakit akış, istikrarlı büyüme hızlarıdır. O yüzden sadece piyasa değeri bölü defter değeri oranına bakmak büyük bir tuzaktır. Bu tuzağa gelmeyin.